Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında 60 kat kolay baklava tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı kadar süt ekliyorum. 1 adet yumurta, 1 çimdik tuz ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine kabartma tozunu kabartarak ekliyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar sirke kullanıyorum. Dilerseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Kabartma tozunun üzerine sirkeyi ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra unun üzerine ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta spatula yardımıyla yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bazı bölümlerini kestim videonun çok fazla uzun olmaması için, ama baklava olduğu için ister istemez biraz uzun oluyor. Hamuru tezgaha alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru beze haline getirdikten sonra bu şekilde silindir şekline getiriyorum. Silindir şekline getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde 10 parçaya bölüyorum. Daha sonra avucumun içerisinde bezeleri eşit bir şekilde hazırlamaya başlıyorum. ...60 adet küçük, bir tane büyük boy beze elde ettim. Büyük olanı kapak olarak kullanıyorum. Bu şekilde borcama yerleştirdikten sonra üzerini kapatıyorum. En az 2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Masaya aldım. Masaya biraz nişasta döktüm. Ben mısır ve buğday karışık kullandım. İsterseniz sadece buğday veya sadece mısır da kullanabilirsiniz, ama sizlere tavsiyem tabii ki buğday nişastası kullanmanız.
Elimle bu şekilde büyüttükten sonra merdane yardımı ile biraz daha büyütüyorum. Pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açtım. Onarlı set halinde hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı kadar nişastadan koyup elimle bu şekilde düzeltiyorum. Fazla olan nişasta yere dökülüyor. Onarlı set halinde bu şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Merdane yardımı ile yavaş yavaş açıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hepsini onarlı set olacak şekilde hazırladım. Merdane yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. Cevizi de ben 600 gram kadar kullandım, isteğe bağlı olarak. İsterseniz daha az, isterseniz daha çok kullanabilirsiniz. Cevizleri biraz iri kıydım, çok fazla da inceltmeyin. Merdane yardımıyla yavaş yavaş tepsi boyutunda açıyorum. Fazla olan kısımlarını kenarlarından kesiyorum. İsterseniz aralara koyabilirsiniz ama ben kullanmıyorum. İlk 10'lu katı tepsiye serdim. Çok az ceviz serpiyorum. Her 10 katta bir bu şekilde ceviz serpiyorum. 3. katta cevizi bol kullanıyorum. İsterseniz sadece orta kısma veya 2 bölüme de ceviz kullanabilirsiniz. Baklava yaparken kullandığınız unun böreklik ve baklavalık olmasına dikkat edin. Bu tarz tariflerde birinci kalite un kullanırsanız her zaman daha güzel sonuç alırsınız. Kenarlarından tekrardan fazla olan kısımlarını alıyorum. Katlarını görüyorsunuz. Kesinlikle yapışma olmuyor. Katları tek tek açılabiliyor. 3. katımı da serdim. Bu kısma bol bol ceviz serpiyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Onlu olan katlarımı bitirdim. Bir tane de büyük beze ayırmıştım. Onu da tekli olarak açtım. Tepsi boyutunda kestim. Tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarında fazlalık olan kısımlarını bir rulet yardımıyla kesebilirsiniz düzgün durması için. Kenarlarını rulet yardımıyla düzeltiyorum. Daha sonra bir bıçak yardımıyla baklava dilimi şeklinde kesiyorum. Eğer ilk defa kesiyorsanız kare kare olacak şekilde de kesebilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay oluyor. Yeter ki kafanız karışmasın. Birçok baklava tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz.
Çok sevilen, çok beğenilen tariflerdir. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Birçok hamur işi tarifine, yöresel yemek tarifine de kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Baklavamı kestim. Bu arada 200 gram kadar tereyağını erittim. Yarım bardak kadar sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Üzerindeki köpüğü tamamen alıyorum. Ayrıca dibindeki tortuyu da kesinlikle kullanmayın. Yağı ılıkken kullanıyorum. Soğuk olursa baklava çekmez. Sıcak olursa da baklavanın yüzeyini yakabiliyor. O yüzden ılık bir şekilde kaşık yardımı ile yavaş yavaş döküyorum. Baklavayı bu şekilde hazırladıktan sonra birkaç dakika kadar bekletiyorum. Yağı tamamen çeksin. 130-140 derecelik fırında yaklaşık 2 saat kadar pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin. Baklavayı fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Ben ekstradan ışık yaptığım için biraz açık görünüyor. Baklava piştikten sonra tamamen soğutuyorum. Daha sonra şerbetini hazırlıyorum. Bunun için 5 bardak şeker, 5,5 bardak su, 1 dilim limonu sıktıktan sonra ocağa alıyorum. Yarım saat kadar kaynattıktan sonra yarım saat kadar soğutuyorum. Şerbet yoğurt mayalama kıvamındayken soğuk baklavanın üzerine döküyorum. Şerbetini verdikten sonra üzeri açık bir şekilde bir gece boyunca bekletiyorum. Daha sonra servis ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.